Arkadaşlar merhaba. Felsefe ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Warburton'ın Felsefe Okuma Rehberi adlı eserine dair yaptığımız müzakerelerde 5. bölümdeyiz. Bugün aslında bir kitap nasıl okunur ve kitap okuma yöntemimiz ne olmalı şeklindeki sorularımıza yanıt arayacağız. Çünkü kitap okumayı aslında elimize kitabı alıp içindekileri okuyup ve bununla ilgili temel bir takım fikirleri alıp kenara çekilmek olarak görürsek aslında kitap okumaya dair yapacağımız temel etkinliği gerçekleştirir olmuyoruz. Ve burada anlamı ve anlamlandırmayı, yani hem yazarın hem metnin hem de bizim zihnimizde beliren fikirlerin analizini karşılıklı çaprazlama yaparak daha detaylı ve nitelikli bir okumanın imkanını arayacağız. Şimdi Warburton bu bölüme geçerken aslında temelde şöyle bir şey söylüyor. Yani her bir okuma, yani gerek bir ders, gerek bir kitap, bir yüzleşmeyle, bir karşı karşıya gelişle, birbirimize karşı meydan okumayla oluşan bir süreç. Eğer biz bu meydan okumaya katlanmıyorsak ya da bu meydan okumayı görmüyorsak aslında bir okuma değil bu. Sadece pasif bir şekilde bir etkileşim içerisinde olmadan fikirleri, düşünceleri hakkını vermeksizin anlamaya çalıştığımız bir süreç. Ve bu pasif ve kendi içerisinde etkileşimi olmayan etkinlik ileriye dönük olarak düşünüldüğünde unutulmaya da mahkum bir hale geliyor. Onun için de burada bir alıntı yapıyor John Stuart Mill'den. Hem öğretenler hem de öğrenenler sahada düşman kalmadığı anda kışlaya uyumaya giderler. Yani öğrenenler ve öğretenler birbirleriyle etkileşim içerisinde olduklarında fikirlerini, düşüncelerini karşılıklı olarak çarpıştırmaları gerekir. Şimdi Warburton bize diyor ki bir kitabı okumak istiyorsak eğer o kitaba ve yazara dair genel bir bilgiye sahip olmamız lazım. Eğer kitap ve yazarı hakkında hiçbir fikir sahibi değilsek okuduğumuz metni özümseme, anlama ve çözümleme noktasında çok ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz. Ve bundan dolayı da öncelikle yazara ve düşünce dünyasına dair ana hatlarıyla bir bilgi edinme sürecine girmemiz gerekiyor. Ve bunda da en başta ne geliyor? Kitabın adını iyi analiz etmek. Zira kitabın merkezi teması, içinde bahsettikleri ve kitabın konuyu ele alış şekli bize neyi gösteriyor? Yazarın bu kitabı yazma amacını ve bu kitabı yazdıktan sonra sizin zihninizde kalacakları da ne yapıyor? İşaret ediyor. Yani biz bir kitabı okurken kitabın adından başlayarak karşılıklı bir sürece giriyoruz. Bir fikir teatisine, fikir alışverişine giriyoruz. Bundan dolayı da başlığı iyi analiz etmemiz lazım. Mesela elimizdeki kitabın başlığı Felsefe Okuma Rehberi. Biz bu kitabı elimize aldığımızda ne bekliyoruz? Felsefi bir okumanın nasıl yapılacağına dair bize bir sistem ortaya koymasını bekliyoruz. Eğer kitabın başlığında bunu görür, içeriğinde buna dair hiçbir şey bulamazsak ne deriz biz? O zaman kitabın başlığı içerikle uyumsuz deriz. Zaten makaleleri, kitapları ya da tezleri değerlendirirken tez başlığıyla, tezin özetiyle ya da kitabın başlığıyla, kitabın özetiyle kitabın çıktıları bir uyum içerisinde değilse o kitabın aslında okuyucu düzeyinde tutarlılığında yeterli olmadığını düşünürüz. Şimdi burada bir örnek veriyor. Diyor ki Quine'ın Empirizmin İki Dogması adlı kitabı elimize aldığımızda burada aslında bize bir bildirim var. Yani yazar diyor ki empirizm var ve bu empirizmde iki tane dogma var. Burada Quine'ın bir eleştirel tutumla meseleyi ele alacağını görüyoruz. Neden? Çünkü empirizmin kendi içerisindeki uygulanma şekli ve tutumuyla iki tane dogmadan bahsettiğimiz zaman bir eleştirel tutum olduğu bize aslında görünüyor. Bu nedenle de kitabın başlığında hem empirizmin ele alınacağını hem de bu empirizmin kendi içerisinde iki tane dogma barındırdığını ifade ettiği için burada eleştirel bir metnin iki ana husus üzerinden şekilleneceğini ne yapabiliyoruz? Gözlemleyebiliyoruz. Şimdi peki kitabı elimize aldıktan sonra ne yapmamız lazım? Genelde biz burada araştırma yöntem ve teknikleri dersinde ya da yüksek lisans doktoradaki arkadaşlara tez yazım tekniği ile ilgili bir takım temel çerçeve çizeriz. Bununla ilgili YouTube'da oynatma listesi de var. Eğer merak eden arkadaşlar varsa araştırma yöntem ve tekniklerine dair o oynatma listemizde bunları görebilir. Ama aynı yöntemin burada Warburton tarafından bir kitabın okunması noktasında da kullanılabileceğini söylediğini görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Şimdi ilk başta şu. Temelde başlık, içindekiler, giriş,
sonuç, kaynakça ve bizim o kitabın ana temasını okuyabileceğimiz bir arka kapak söz konusu. Yani kitabın temel çerçevesi bu şekilde işliyor. Peki biz kitabın isminden, kapağından arka kapağına kadar o yolculukta nasıl bir süreç takip etmeliyiz? Şimdi giriş bölümünde yazar bize kitabın ana teması ve haritası üzerinde bilgiler verir. Yani burada der ki ben bu kitabı yazarken şu sistem üzerinde, şu temel argümanlar çerçevesinde şu problemi ele alacağım. Yani kitabı okurken biz giriş kısmında bunları görebilmemiz lazım. Bu tez yazan arkadaşlar için de geçerli. Eğer giriş bölümündeyseniz bu hususlara dikkat ederek giriş bölümünü kurgulamanız gerekiyor. Ve burada da temel bir çerçeve çizme imkanımız oluyor. Şimdi içindekilerde de aynı şekilde kitabın işleyiş şekli ve hangi konuyu nerede bulacağımıza dair temel bir sistem ve bu sistemin içerisinde konuların kendi içerisinde birbiriyle uyum içerisinde işlem, kaplam ve akış çerçevesinde nasıl değerlendirildiğini görmemiz lazım. Gerçekten nitelikli bir şekilde yazılan bir kitabın içindekiler kısmı bize konunun akış sistemini de gösterecektir. Şimdi hocam biz akademik bir kitap okurken sonuç kısmını okumalı mıyız? Burada bize Warburton'un tavsiyesi okunması yönünde. Ben kendi adıma da şöyle söyleyebilirim. Yani bir kitabı okumadan önce ona ayıracağımız zamanı, çerçeveyi çizerken Warburton'un dediği şey önemli. Neden? Çünkü giriş kısmını ve sonuç kısmını okuduğumuzda, hatta kaynakça da bir göz gezdirdiğimizde aslında bu yazarın, bu kişinin, bu araştırmacının temel çerçevesini, araştırma şeklini ve araştırmada kullandığı yöntemleri ana hatlarıyla anlama imkanını buluruz. Bunu bulduğumuz zaman da içerideki bölümleri daha nitelikli, daha sistematik ve daha düzgün bir şekilde analiz etme imkanına sahip oluruz. Yoksa kitap bitene kadar o süreçte bazı yerleri kaçırdığımızda o zaman o bağlantıyı sağlamak için tekrar geri dönmek zorunda kalabiliriz. Ve bu nedenle de kitabın, özellikle akademik yazılan kitapların sonuç kısımlarını okumanın bizlere temel bir çerçeve çizeceğini bilmemiz gerekiyor. Zira bu polisiye bir roman değil. Bu nedenle de Warburton'un ifadesine göre işin gizemini bozacak bir şey değil. Tam tersine meselenin bütüncül bir şekilde anlaşılmasını sağlayacak bir çerçeve çizme imkanına sahip olabiliriz. Şimdi bu söylediklerimiz kitabı okuma tekniğimizle ilgiliydi. Bir de kitabın akademik yönüne dair yapılan eleştiriler varsa bunları da temin ettiğimiz zaman aslında anlamaya dönük olarak iyi bir kaynak elde etmiş oluruz. Zira kitabı okuduk, kitabın temel çerçevesini, problemlerini ve sorunlarını gördük ve buna dair eleştirel bir metin bulduğumuz zaman onu daha iyi anlama, analiz etme ve çapraz okumayla hem onun eleştirilerini anlayıp eleştirebilme hem de kitapta varsa doğru ya da yanlışları ayırt edip ona hakkı teslim edebilme imkanına da sahip olabiliriz. Ve son tavsiye olarak da şöyle bir şey söylüyor. Özellikle ansiklopedi maddelerinden hareketle yazarın ya da yazarın görüşlerinin, fikirlerinin okunması da katkı sunacak bir tavsiye olarak karşımıza çıkıyor. Warburton burada aslında bize vurguladığı şey şu. Eğer biz analitik bir sistemle kitap okumak istiyorsak kitabı ciddi bir şekilde inceleyerek kapağından arka kapağına kadar giden o süreçte bütüncül bir okuma yaparak sonra varsa yan metinlerle, eleştirel metinlerle okumamızı destekleyerek bu yaptığımız hem kitap okumasını hem de eleştiriler okumalara dair çözümlemelerimizi not alarak bunların ardından da bunların hepsini bütüncül bir şekilde tahlil ederek okuma sürecimizi noktalamamız gerektiğini söylüyor. İşte bu okuma kalıcı bir okuma artı zihnimizde olayların analitik bir çözümlemesini yapan bir okuma olduğu için geleceğe dönük olarak da farklı okumalar yaptığımızda istifade edebileceğimiz bir altyapı haline zihnimizde geliyor. Ve bu da bizim okumalarımızı her geçen gün daha kaliteli bir noktaya götürüyor arkadaşlar. Ben bugünkü müzakeremi burada bitireceğim. Gelecek hafta ayrıntılara saplanıp kalmayın başlıklı bölümden yine felsefe okuma rehberi başlıklı kitaba dair analizlerimize devam edeceğiz. Hepinize ilginiz, katkınız, desteğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.